Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi platin, paladyum ve Brent petrole de bir bakalım. Şimdi geçtiğimiz hafta şu Şubat ayında aslında oluşan direnç bölgesi tekrar direnç olarak çalıştı ve bir düzeltme sürecine döndük. Platin için maksimum düzeltme sınırımız aşağıda 977-975 bölgesi olacak. Bu desteğimiz çalıştığı sürece sorun yok. Şu direnç bölgesindeki son satıcıları temizlediği bir düzeltme süreci ve arkasından güçlenerek tekrar bu direncin kırılma ihtimali gündemde olacak. Ancak 975 altı kapanışlarda bir ara destek bölgesi olarak 970-964'ü takip ediyor olsak da satışların 955'e kadar devam etme beklentimiz oluşacak. Kısacası bugün için 977-975 desteğini takip ediyor olacağız. Buradan paladyuma geçecek olursak bakın şu son düşüşün maksimum tepkisini verdik ve tekrar satışa döndüğümüz bir süreç yaşıyoruz. Burada da düzeltme bölgesi, maksimum düzeltme bölgesi olarak 935-926 bölgesi karşımıza çıkıyor. Burada 925 altı kapanışlar görünümün bozulmasına sebep olacaktır ve 890 hatta 885'lere kadar satışlar devam edebilir. Fakat bu tarz bir geri çekilmede de 1073'lerden başlayan bakın şu düşüş süreci sonrası bir tepki verdik. Dolayısıyla düşen tepeler oluştu ve gelecek satışların eğer 925 altı kapanışlar alacak olursak 890-885 desteğinde kırma ihtimali artık gündeme gelecek. O nedenle 925 altında temkinli olmak gerekiyor paladyum için. Şimdi buradan son olarak Brent petrole geçecek olursak, Brent petrolde evet bir yükseliş süreci var. Tepki sınırımızın da üstüne atmış durumdayız. Fakat bakın şuradaki oluşum çok da sağlıklı devam etmiyor. Burada evet ilk baktığımızda yükselen dipler var, yükselen tepeler de oluşuyor. Fakat şu kanal hareketi korunduğu sürece burada net bir yön tayin etmek doğru olmayacaktır. Oluşan dip tepe mesafelerine baktığımızda yani son oluşan dip bir önceki dibin üstünde fakat çok yakın mesafelerde oluştuğu için yeterince ne alıcıların ne satıcıların güçlü olduğunu söyleyemiyoruz. Ancak daha geniş resimden baktığımızda bakın şu alan çok önemli bir alandı. 71-70-69 bölgesi bunun altına sarktık. Geçmişte bakın şu üçgen hareketinin oluştuğu dönemde pek çok kere test edilmiş bir alandı. Dolayısıyla şu kırılım bir fake kırılım olarak kalma ihtimali var. Ancak bunun için bakın şu alanın geçildiğini görmemiz gerekecek. 74-23, 73-16 bölgesinin geçilmesi en azından tepkinin güçlendiğini söyleyebileceğimiz bir süreci gösterir ve şu yatay bandı tekrar takip etmeye başlarız. Ancak bu direnç bölgesi korunduğu sürece piyasanın tekrar satışa dönmesi ve 68-64, 68-30 bölgesinin kırılma ihtimalini güçlendirecek. Kısacası Brent petrol için şu an belirsiz bir süreç diyebiliyoruz. 68-64, 68-30 korunduğu sürece düşüşlerden yukarıda da 74-23 korunduğu sürece yükselişten bahsedemediğimiz bir süreç içindeyiz. Evet, platin, paladyum ve Brent petrolden bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.